2019 yılında Norveç'in kuzeyinde bir balıkçı kendisine doğru yaklaşan beyaz bir balina gördü. Balina adeta yardım istercesine adamın teknesine yaklaştı. Balıkçı balinayı incelerken garip bir şey fark etti. Hayvanın üzerinde insan yapımı olduğu belli olan bir yelek vardı ve bundan kurtulmak istediği çok belliydi. Adam bıçağını çıkarttı ve yeleği keserek hayvanı kurtardı. Ancak ne kadar büyük bir keşif yaptığının farkında bile değildi. Balinanın üzerinden çıkartılan yelekteki Rusya'ya ait olduğunu belirten Equipment of St. Petersburg ifadesi herkesi şok etmişti. Norveç'in elinde bir anda Rus ordusuna ait ve askeri eğitimlerden geçtiği belli olan casus bir balina vardı. Bu balinaya daha sonra Hvaldimir adı verilecekti. Norveççe balina anlamına gelen Hval ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderme olarak Dimir. Hanımlar beyler, karşınızda Hvaldimir'in gizemli hikayesi. Balıkçı sayesinde üzerindeki yelekten kurtulan balina, Norveç'in Hammerfest limanında kalmayı seçti. Alanın önde gelen uzmanları hemen hayvanı incelemek için harekete geçti. Ellerinde yaklaşık olarak 8 ila 10 yaşlarında erkek bir beluga vardı. Ayrıca bunun sıradan bir balina olmadığı, hayatının bir kısmını belki de tamamını esaret altında insanlarla iletişim halinde geçirdiği kesindi. Yapılan fiziksel muayeneler hayvanın yeterince iyi beslenmediğini ve zayıf düştüğünü gösterdi. Ayrıca vücudunda muhtemelen teknelerin pervanelerinden kaynaklanan kesikler vardı. Tüm dünyadan Norveç'e davet edilen uzmanlar balinanın tedavilerini yürütürken dünya Rusya'dan bir açıklama bekliyordu. Çünkü bulunduğunda balinanın üzerinde kameralar ve çeşitli ekipmanlar yerleştirmek için tasarlanmış, üzerinde Rusya'nın malıdır yazan bir yelek vardı. Ancak Rusya'dan günümüze kadar konuyla ilgili en ufak açıklama gelmedi. Kamuoyunun baskılarına rağmen Rus yetkililer sessizliklerini korudu. Tüm bunlar olurken Norveç hükümeti bu hayvanın bir ismi olması gerektiğini düşündü ve bir anket yaptı. Yapılan anket sonucunda halk oylarıyla Hvaldimir adı seçildi. Hvaldimir'in yaşadıklarına gelmeden önce onu daha iyi tanıyabilmeniz için biraz türünün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Balinalar okyanusların zeki ve sosyal canlıları olarak bilinir. Son derece gelişmiş beyinleri onlara kompleks bağlar kurma, topluluk halinde yaşayabilme ve ortak çalışma gibi beceriler sağlar. Hvaldimir'in ait olduğu alt tür olan belugalarsa bunu bir adım daha öteye taşır. Belugalar ileri düzeyde sosyal becerileri olan bir türdür ve gezegenimizde belki de bize bu açıdan en çok benzeyen canlılardır. Çoğu türün aksine akraba olmadıkları diğer bireylerle de hayat boyu süren arkadaşlıklar kurarlar. Bu özellikle Hvaldimir gibi erkek belugalar için son derece önemlidir. Topluluk halinde yaşayan belugalar yavrularını beraber büyütür ve birbirleriyle sıkça fiziksel temasta bulunur. Ayrıca sesli ve görsel olarak birbirleriyle sürekli iletişim halindedirler. Farklı frekans aralıklarında çıkarttıkları onlarca farklı sesten dolayı denizlerin kanaryası olarak anılırlar. Belugalar hakkındaki bu bilgiler Hvaldimir'in hayatını ve yaşadıklarını daha iyi anlamamız için oldukça önemli. Hvaldimir'in hikayesine devam etmeden önce kısa bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hiçbir hayvanın özgürlüğünün kısıtlanmasını, farklı amaçlar için doğal olmayan koşullarda bulundurulmasını desteklemiyorum ve her hayvanın özgürce kendi doğal ortamında yaşama hakkı olduğunu savunuyorum. Video boyunca bu konu hakkında bilgiler vereceğim için kendi fikrimi belirtmek istedim. Uzmanlar Hvaldimir'in tedavisini yürütürken onun sandıklarından çok daha eğitimli ve sosyal bir hayvan olduğunu fark ettiler. Bu kesinlikle sıradan bir balina değildi. Karşılarında üst düzey askeri eğitim almış bir casus vardı. Peki ama neden? Bir balinaya neden askeri eğitim verilir? Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. İnsanoğlu var olduğundan beri çevresini hayatta kalmak için en etkili kullanan tür. Buna elbette hayvanlar da dahil. Köpekler, atlar, filler gibi birçok hayvan evcilleştirilmiş ve çeşitli amaçlar için kullanılmış. Bu amaçların başında da savaşmak geliyor. Yüzyıllar boyunca atları, eşekleri, filleri savaşmak için kullandık. Hatta belki de insanoğlunun kullandığı en etkili silah olan atlar bugün bile kolluk kuvvetleri tarafından aynı amaçla kullanılıyor. İşte balinalar ve yunuslar üzerinde yapılan askeri eğitimler de aynı amaca hizmet ediyor. Onlar da tıpkı atlar gibi savaşmak için eğitiliyor. Peki bir balina nasıl savaşabilir? Casusluk ve istihbarat yüzyıllardır devletler için hayati öneme sahip olmuştur. Hızla ilerleyen teknoloji
bize casusluk yapmak için çok daha fazla araç sağlıyor. Örneğin Soğuk Savaş ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ezeli düşmanı Sovyetler Birliği'ni izlemek için U-2 ve SR-71 tipi uçakları kullandı. İlk bakışta bunları sıradan birer savaş uçağı sanabilirsiniz. Fakat sıradan uçaklardan çok daha tehlikeliler. Bunlar son teknolojik kameralarla donatılmış silahsız uçaklardı ve tek bir amaca hizmet ediyorlardı: Sovyetler Birliği'nin karış karış fotoğraflarını çekerek istihbarat sağlamak. Takip eden yıllarda ilerleyen uydu teknolojisi çok daha detaylı ve risksiz bir şekilde istihbarat elde etmeyi sağladı ve devletler casus uçaklardansa uyduları kullanmayı tercih etti. Fakat ne uçaklar ne de uydular okyanus derinliklerine dair böyle bir bilgi sağlayamaz. Bunun için ancak maliyetleri ve operasyonel gereklilikleri son derece ağır olan denizaltılar kullanılabilir. Ne var ki düşman sularına bir denizaltı sokmak son derece riskli ve ağır sonuçlar doğurabilecek bir operasyondur. İşte burada devreye balinalar ve yunuslar giriyor. Askeri detaylarla sizi boğmak istemiyorum ancak neden özellikle bu hayvanların tercih edildiğini açıklamak için bu detaylar oldukça önemli. 100 yıl önce sonar adında çok önemli bir keşif yaptık. Kabaca anlatmak gerekirse hava alanlarında ve uçaklarda kullandığımız radarın su altı versiyonu diyebiliriz. Bir cismi su altında tespit etmek için kullanılan bu cihaz, hedefe doğru ses dalgaları gönderip hedeften dönen ses dalgalarını analiz etme prensibiyle çalışmaktadır. Biz bunu yalnızca 100 yıldır yapıyoruz. Balinalarsa 50 milyon yıldır. Zifiri karanlıkta, bulanık sularda, buz altında, şartlar ne olursa olsun balinalar beyinlerinde bulunan doğal sonarı kullanarak cisimleri tespit edebilir. Elbette bu onların tek avantajı değil. Denizaltılardan çok daha hızlı derinlik değiştirebilir, düşman sonarlarında tespit edilse bile dikkat çekmezler. İnsanların aksine halk arasında vurgun yeme olarak bilinen dekompresyon hastalığından da etkilenmezler. Ayrıca düşmana ait bir balinayı yakalasanız dahi sorgulayıp neler bildiğini öğrenemezsiniz. Aynı eğitimi almış casus balinaların kendi aralarındaki şifreli iletişimini de kıramazsınız. Bu hayvanlar birbirleriyle mükemmel düzeyde organize olma potansiyeline sahip. Yani ekip çalışması belugaların doğasında var. İşte bu sebeplerden ötürü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya donanmalarında büyük deniz memelilerini kullanmak için onlarca yıldır çalışmalar yürütüyor. Belugaların neden mükemmel casuslar olabileceğinden bahsettiğimize göre Hvalmir'in yaşadıklarına geri dönelim. Hvalmir 3 ay boyunca Hammerfest limanında uzmanların gözetimi altında yaşamına devam etti. Tamamen özgürdü fakat kendi iradesiyle limanda kalmayı tercih etti. Bu süreçte sağlığı tamamen normale döndü ve insanlarla sürekli iletişim halindeydi. Belki de hissettiği yalnızlığı insanlarla gidermeye çalıştı. Uzmanlar üzerine kameralar yerleştirerek Hvalmir'in avlanıp avlanmadığını anlamaya çalıştılar. Ancak görüntüler karşısında şok oldular. Hvalmir balık sürülerini yakından takip ediyor ancak avlamıyordu. Muhtemelen uzun yıllar boyunca üzerinde kameralarla hedefleri takip edip görüntülemesi için eğitilmişti. Çoğu zaman bu davranışı teknelere karşı da sergiliyordu. Bu esnada uzmanların birincil önceliği Hvalmir'i kendi kendine beslenebilecek hale getirmek ve insanlara bağımlı olmamasını sağlamaktı. Rehabilitasyon çalışmaları Hvalmir'in inanılmaz zekası sayesinde kısa sürede sonuç verdi ve kendi kendine avlanmaya başladı. Hiç kimseye zarar vermemiş, son derece sosyal ve zeki olsa da Hvalmir 4 metre boyunda, 1500 kilogram ağırlığında vahşi bir hayvandı ve oyuncu kişiliğiyle herkesin ilgisini çekiyordu. Ancak bu yoğun ilgi yorgun düşmesine neden oldu. Balinalar biz insanların aksine bilinçli solunum yaptıkları için her nefes alışlarında zihinlerinin açık olması gerekir. Bu sebeple beyinlerindeki iki yarım küre sırayla uyur. Balina bu esnada yüzeye yakın bir şekilde 20-25 dakika boyunca sabit kalır. Bir yarım küre hayati işlevleri yerine getirirken diğeri dinlenir. Ve bu uyku molalarını 24 saat boyunca defalarca kez tekrar ederler. Hvalmir'in onunla oyun oynamak isteyen insanlar yüzünden uyku düzeni bozulmuştu. Bu yüzden Norveçli yetkililer insanlara Hvalmir'e yemek vermemeleri, dokunmamaları, birlikte yüzmek için denize girmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Hammerfest'te geçirdiği 3 ayın sonunda Hvalmir limandan ayrılıp Norveç'in güneyine doğru yolculuğuna başladı ve zamanla daha sakin limanları tercih etti. Uzmanlar Hvalmir'in kendini yalnız hissettiği, depresif bir ruh haline girdiği ve bu nedenle insanlardan uzak kalmayı seçtiğini düşünüyor. Hvalmir 3 yıldan uzun bir zamandır tüm dünyadan bilim insanlarından oluşan büyük bir ekibin yardımıyla hayatta kalmayı başardı.
Şu an tahmini olarak 12-13 yaşında ve eğer her şey yolunda giderse önünde 70 yılı daha var. Bu 70 yılı yalnız geçirmemesi için Norveçli yetkililer ona özel bir koy hazırlamayı planlıyor. Planın ilerleyen aşaması ise bu koya Hvalmir gibi sürülerinden kopmuş başka belugalar getirip burada onlara güzel bir hayat sunmak. Sizler de One Whale Org adlı oluşumdan Hvalmir'in hayatını takip edebilirsiniz. Tamamen gönüllülerden oluşan bu kurum Hvalmir'e daha iyi bir hayat sağlamak için ellerinden geleni yapıyor. Ben de 3 yıldır Hvalmir'in yolculuğunu oldukça yakından takip ediyorum. Hvalmir'in nereden geldiği, nasıl kaçtığı gibi konularda bugün bile hala kimsenin fikri yok. Önceki hayatında neler yaşadığını, hangi şartlarda ne tür görevlere, eğitimlere katıldığını bilmiyoruz. İroniktir ki onu doğal yaşamından koparanlar da, doğal yaşamına geri kazandırmaya çalışanlar da bizleriz. Bazen bir balinadan çok daha fazlasını temsil eder. Hvalmir bugün hala esaret altında tutulan tüm balinaların simgesi olarak özgürce yüzmeye devam ediyor. Bugün sizlere elimden geldiğince Hvalmir'i anlatmaya çalıştım. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir, sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.